Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evimizde kolay ve lezzetli pastane poğaçası nasıl yapılır? Onun tarifini hazırladım sizler için. Bu güzel poğaçamızın hemen lafı hiç uzatmadan buyurun yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın tarifi için ilk önce yoğurma kaseme 250 gram tereyağımı ekledim. Oda ısısında yumuşatmaya özen gösterelim tereyağımızı. Dilerseniz 125 gram tereyağı, bir küçük çay bardağı sıvı yağ ile de yapabilirsiniz poğaça tarifini. 1 çay bardağı ılık suyumu, 1 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi ekledim. 1 paket kuru instant mayamı da ekliyorum. Sizler dilerseniz yaş maya olarak kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya kullanmanız yeterli olacaktır. Mayamın aktif olması için ılık suyumla birazcık mayamı spatula yardımıyla karıştırdım. Suyumuzun soğuk olmamasına, yeterli ılıklıkta olmasına dikkat edelim. 4 yemek kaşığı yoğurdumun sulu tarafından ekliyorum. Yoğurdu da bu arada arkadaşlar oda ısısında 40 dakika kadar beklettim. Direkt buzdolabından çıkarıp eklemiyorum poğaça hamuruma. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Sizler tabii ki kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. 2 adet yumurtamı ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırdım ve şimdi artık elimle güzelce harmanladıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Bu aşamada 2 su bardağı kadar unumu ekliyorum ve sonrasında 1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası kullanıyorum. Sizler dilerseniz buğday nişastası kullanabilirsiniz. Sonrasında tekrardan un eklemesi yapıyorum. Nişastayı çok fazla eklemenize gerek yok. 1 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Belirttiğim gibi malzemelerin üzerine direkt nişastayı eklemiyoruz. İlk önce 1-2 su bardağı kadar unumu ekliyorum, karıştırıyorum ve sonrasında nişasta ekliyorum. Sizler de bu detaya dikkat ederseniz çok güzel poğaça hamuru elde edersiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğuracağım. İçinde tereyağı olduğu için yumurtanın büyüklük küçüklüğüne değişiklik gösterebileceği için verdiğim un miktarına göre değil. Sizler hamurunuzun kıvamına göre her zaman un eklemesi yapmaya özen gösterin. Ben toplamda 5 su bardağı fazladan 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. 1 yemek kaşığı da nişasta kullandım. Tekrar belirtiyorum, yumurta büyüklüğüne kullandığınız un markasına göre bu miktar değişebilir. Hamurunuz bu yumuşaklıkta olana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Hamurlarınız içinde tereyağı olduğu için hemen toparlanmaz. Hamurunuz yumuşak diye çok fazladan un eklemeyin. İlk önce biraz yoğurun. Eğer tekrardan yumuşaksa un eklemesi yapabilirsiniz. Tezgahımda da biraz yoğurup toparladım. Hamurumun yumuşaklığını görüyorsunuz. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olması önemli hamurumuzun. Yoğurma kasesine alıyorum. Üzerine kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar oda ısısında dinlenmeye aldım. 20 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamur kesme aparatımla ilk önce gelişigüzel keseceğim. Sonra büyüklük küçüklük ayarlayarak 16 beze yapacağım. Sizler tabii ki dilerseniz daha büyük poğaça yapacaksanız 12-14 poğaça da yapabilirsiniz. Avuç içimle pürüzsüz bir kıvam alana kadar bezelerimi yuvarlıyorum. Bu arada ben sade olarak yapacağım poğaçalarımı. Sizler dilerseniz iç harcıyla da yapabilirsiniz. Peynirli, patatesli, kıymalı, kaşarlı istediğiniz, dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. 16 bezemi güzelce yuvarladım. Tepsime yerleştiriyorum. Tepsimi aralıklı olacak şekilde bezelerimi yerleştiriyorum. Avuç içimle bastırarak şeklini veriyorum. Çok fazla bastırmamaya özen gösterin. Çok ince olmasın poğaça hamurlarınız. Hafif, düzgün olacak şekilde bastırmanız yeterli. Poğaça hamurlarının şeklini verdikten sonra yumurta sarısını süreceğim. Tepsi mayasını o şekilde yapacağım. Bulunduğu ortam ılık olduğu için ben bu yöntemle yapacağım. Eğer sizlerin poğaça hamurunuzun bulunduğu ortam soğuksa ilk önce şeklini verdikten sonra üzerine temiz bez örtün. En az yarım saat 40 dakika tepsi mayası yapın. Sonrasında yumurta sarısı sürebilirsiniz. Bir adet yumurta sarımı güzelce karıştırıyorum ve poğaça hamurlarımın üzerine sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı yeterli geldi. Tabi sizlerin eğer yumurtanız ufaksa 2 adet yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra bıçak yardımıyla ilk önce ortalarından kesikler yapıyorum. Artı işareti vereceğim. Sizler tabii ki çatal yardımıyla daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi tepsimi çeviriyorum. Son artı işaretini veriyorum.
Poğaçalarımın üzerine şeklini verdikten sonra oda ısısında tepsi mayası için bekletmeye alıyorum. En az 40 dakika, 30 dakika dinlendirebilirsiniz. Eğer ortam çok soğuksa 50 dakikada dinlendirmeniz yeterli olur. Ben yaklaşık 40 dakika kadar tepsi mayası poğaçalarımı yaptım. Sizler belki şu an diyeceksiniz ki bu poğaça fazla kabarmadı. Az sonra fırında sizler de göreceksiniz. Poğaçalarımız çok güzel şişiyor. Öncesinde ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı orta tarafta pişirmeye alıyorum. Tabii ki sizlerin fırınınızda eğer fansız ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirmeyi tercih edin. Benim fırınımda fanlı ayarda güzel pişirdiği için ben bu ayarı kullanıyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar zamanda poğaçalarım çok güzel kızarıp pişti. Sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Benim süreme göre değil, kendi poğaçanızın kızarmasına göre dikkatli şekilde pişirmeye özen gösterelim. Pastane poğaçaların fırından çıktı. Görüntüsüyle de görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir görüntüsü ve kokusu var şu anda. Poğaçalarınızın yumuşak olmasını istiyorsanız fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla üzerine temiz bez örtüp daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Ben pek pastane poğaçasını da çok yumuşak sevmiyorum. O kendi yumuşaklığı ve kıyırlığıyla daha çok seviyorum. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla poğaçamın kıvamını göstermek istiyorum. Bu poğaça tarifi soğudukça kendini daha çok çeken ve kabaran bir poğaça tarifi oluyor. Dışarıda yediğiniz pastane poğaçalarının hiç farkı yok, hatta daha lezzetli diyebilirim. Soğuduktan sonra ben bir kısmını derin dondurucuya kaldırıyorum. Dilerseniz siz de benim gibi soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İçinde gösteriyorum, kesinlikle hamurlaşma yok. Soğuduktan sonra daha çok kendini çeken şişen poğaça tarifi oluyor. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.